Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ekşi mayalı ekmek yapacağız. Ama öncelikle ekşi mayalı ekmeğin faydalarından bahsedelim. Ekşi mayalı ekmek gayet dolgun ve esnektir. Bir dilimi bile sizi doyurmaya yeter. Çok besleyicidir, tok tutar. Glisemik endeksi düşüktür. O yüzden diyabet hastaları yani şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilirler. Çok fazla olmamak kaydıyla. Aynı zamanda bağırsak dostu, probiyotiktir. Hadi tarifimize başlayalım. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler 500 gram tam buğday ununa ihtiyacımız var. 200 gram ekşi mayamız olacak. Ekşi mayayla da ilgili videom var arkadaşlar. Ekşi maya nedir, nasıl beslenir? O videomu da izlerseniz ayrıntıları öğrenmiş olursunuz. 150 gram da beyaz unumuz var. Eğer 150 gram beyaz un kullanacaksak tam buğday unumuz 350 gram olacak. Toplamda 500 gram un kullanıyoruz. Evet, ılıkta suyumuz var. Damak tadınıza göre de 1 ya da 2 tatlı kaşığı tuzumuz olacak. Öncelikle 350 gram suyumuzu derin bir kaba alıyoruz. Ve 200 gram da ekşi mayamızı ilave ediyoruz. Ekşi mayanın tutup tutmadığını arkadaşlar üzerine dökeceksiniz suyun üstüne. Eğer suyun yüzeyinde yüzüyorsa ekşi mayanız mayalanmaya hazır demektir. Ama batıyorsa biraz daha beklemeniz gerekir. İyice ekşi maya ve suyumuzu karıştırıyoruz. İşin içine elimizi sokuyoruz. Ve unumuzu ilave ediyoruz. Çok katı bir hamur olmayacak. Bu aşamada tuzumuzu da ilave edebiliriz. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Tabii arzu ederseniz daha katı da hamur yoğurabilirsiniz ama tam buğday unu olduğu için çok fazla lif oranı var. O yüzden biraz yumuşak bir hamurumuz olacak. Un döktüğümüz tezgahımızın üzerine hamurumuzu alıyoruz. Burada çok özel bir teknik kullanacağız. Vur, çek, katla tekniği. Vur, çek, katla tekniğinin önemi hamurunuzu daha elastik kıvama getirecek. Gluteni açığa çıkaracak. O yüzden bu yöntemi en az 7 dakika yapıyoruz. 2-3 kere vur, çek, katla yapıyoruz. Daha sonra da toparlıyoruz hamurumuzu. 7 dakikanın sonunda hamurumuz daha bir toparlanmış olacak. Bu işlemi ne kadar uzun süre yaparsanız o kadar güzel hamurunuz olacak. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mayalanmak üzere derin bir kaba alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 30 dakika sonra katlama tekniğini yapacağız. Size katlama tekniğini göstereceğim. Bakın görüyorsunuz minik minik baloncuklar başlamış. Hamurumuz yavaş yavaş kabarmaya başlıyor. Şimdi ben yarım saat ara ile 3 kez katlama tekniğini yaptım. Son ve 4. kez size bunun nasıl olduğunu göstereceğim. Buradaki amaç da hamurumuzun içine mümkün olduğu kadar fazla hava kabarcıklarını hapsetmek. Bu da çok önemli bir teknik. Ellerimiz hamura yapışmasın diye ıslatıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci katlamayı yaptık. Çeviriyoruz.
ikinci katlamayı da yaptık. Kendi ekseni etrafında döndürerek 4 kez hamurumuzu katlıyoruz. Ve son kez katlıyoruz. Ve yarım saat daha hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Evet, 30 dakikanın sonunda toplamda 2 saati aşkın bir süre geçti. Yine unlu bir tezgaha alıyoruz. Üzerini hamurumuzun unluyoruz bol miktarda. Ve elimizle açıyoruz. Elimizle açarken arkadaşlar hamurumuzun içindeki baloncuklar elime geliyor. Bu güzel bir şey. Bu şekilde katlayacağız. Böyle katlama işlemi yaparsanız hamurunuz daha dolgun olacak. Bir bezin içerisine bol miktarda un serpiyoruz. Ve hamurumuzu, mayalanmış hamurumuzu bu bezin içine koyacağız. Onu da derin bir kaba koyacağız. Tekrar mayalandırma işlemine başlayacağız. Üzerine bol miktarda un serpiyoruz arkadaşlar. Bol bol serpin. Vaktiniz varsa 12 saat buzdolabında mayalandırın. Eğer vaktiniz yoksa 6-8 saat oda ısısında mayalandırabilirsiniz. Ben 12 saat buzdolabında mayalandırmak için buzdolabına kaldıracağım. Evet, 12 saatin sonunda hamurumuz güzel oldu. Şimdi onu pişirme tepsisine alabilirsiniz. Benim böyle kelepçeli bir tart kalıbım var. Hamurumuzun üzerindeki fazla unları alıyoruz. Ve bu kalıbımızın içine koyacağız. Tepsi mayası olması için oda sıcaklığında bekletiyoruz. Üzerini örtüp. Evet, 4 saatin sonunda tepsi mayası hazır. Bu arada fırınımızı da hazırlayacağız. 220 derecede fırınımızı ısıtıyoruz. Nem ve buhar olsun diye bir tepsiyle fırınımıza sıcak su koyuyoruz. Çünkü ekmeğin buharda pişmesi çok önemli. Evet, şimdi hamurumuzu fırına koyacağız. Bu aşamada isterseniz üzerine çizebilirsiniz jiletle ya da keskin bir bıçakla ama ben çizmeyeceğim. Evet, fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık 25-35 dakika arasında ekmeğimiz pişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi üzeri çıtır çıtır oldu. Sıcak ekmeği sarıp dinlendireceğiz. Bu onu daha lezzetli hale getirecek. İsterseniz tabii ki sıcak sıcak diyebilirsiniz ama ben dinlendirmeyi tercih ediyorum. Ekmeğimizi dinlendirdik. Şimdi açıyoruz üstünü. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet dolgun bir ekmek oldu. Afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.